Geçmə namət körpüsündən, qoy aparsın sel səni. Yatma tülkü dallasında, qoy yesin aslan səni. 13 Haziran 2025 sabahı İsrail tarihe geçecek çapta bir saldırıyla İran'ı hedef aldı. Saldırı yalnızca füze ve uçaklarla gelen fiziksel bir yıkım değil, aynı zamanda bölgedeki kırılgan toplumsal dengeleri de tehdit eden sarsıcı bir jeopolitik hamleydi. Bu saldırıların gölgesinde İran'ın yeni Cumhurbaşkanı'nın Türk kimliğiyle öne çıkan Mesut Pezeşkiyan olması, İran'daki Türk nüfusunun bu saldırılardan nasıl etkileneceğine dair sorulara yol açtı. İsrail'in saldırıları İran'da yaşayan yaklaşık 20 milyon Türk'ü nasıl etkiler? Türkiye bu denklemde nasıl bir rol oynar? Tüm yönleriyle bu kritik tabloyu ele almaya çalışacağız. 13 Haziran 2025 sabahı Yükselen Aslan Operasyonu adı altında İran'a yönelik düzenlenen bu saldırıda yaklaşık 200 İsrail savaş uçağı İran'ın çeşitli şehirlerinde 100'ü aşkın hedefi vurdu. Saldırıda İran'dan üst düzey isimler ve nükleer bilim insanları öldürüldü. Londra'daki düşünce kuruluşu Chatham House'daki analistler, İsrail'in saldırılarının daha geniş bir bölgesel çatışmayı tetikleme tehdidinde bulunduğu konusunda uyardı. Chatham House, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Programı Direktörü Sanam Vakil şöyle dedi: "Bu saldırı önleyici bir eylem olmaktan çok uzak. Bölgesel çapta daha geniş bir gerilimi tetikleme riski var. İstemeden de olsa İran İslam Cumhuriyeti'nin hem iç hem de uluslararası meşruiyetini güçlendirebilir." İsrail'in İran'a yönelik saldırıları beraberinde bazı soruları getirdi. Kaotik bir ortamda İran'da yaşayan Türk nüfusunun bu süreçlerden nasıl etkileneceği merak konusu. Bu bağlamda geçtiğimiz yıl İran Cumhurbaşkanlığına seçilen Mesut Pezeşkiyan'ın Türk kökenli olduğunu ve bu kimlikle anılmaktan gurur duyduğunu belirtelim. Pezeşkiyan, Tebriz doğumlu bir Azeri Türk'ü. Ana dili Türkçe ve siyasi yaşamı boyunca bu kimliğini gizlememesi, onu İran'daki Türk toplumu nezdinde farklı bir yere koyuyor. Pezeşkiyan, geçmişte yaptığı açıklamalarda ana dil hakkını açıkça savunmuş ve "bir milletin kendi ana diliyle eğitim görmesi en temel hakkıdır" sözleriyle dikkat çekmişti. Seçim kampanyasının olduğu dönemde "ben Türk olmaktan gurur duyuyorum" sloganıyla dikkat çeken bir isim. Küçük yaştan itibaren çok etnikli bir ortamda büyüyen Pezeşkiyan, ilerleyen dönemlerde bu ortamın yansımalarını siyasi hayatında sürdürdü. Öyle ki parlamento döneminde Türk bölgelerinde ana dil eğitimi talep eden ilk fraksiyonu kurdu. Hem Kürt hem Azeri etnik kimliklerini destekleyici söylemler geliştirdi. Bazı Türkmen, Kürt ve Beluç kökenli İranlılar hak ettikleri statüden mahrum bırakılıyor gibi ifadeler kullandı. Pezeşkiyan, İran'daki Türklüğü sadece etnik bir mesele olarak değil, aynı zamanda kültürel bir zenginlik ve anayasal haklar çerçevesinde ele alıyor. İran'da yıllardır süren ana dilde eğitim talebinin arkasında duran az sayıda siyasetçiden biri olması, özellikle Güney Azerbaycan'daki Türkler arasında ona yönelik bir umut oluşturdu. Ancak Pezeşkiyan'ın bu söylemleri, İran'daki merkeziyetçi yapıyı savunan çevrelerce zaman zaman eleştirildi, hatta bazı medya organları tarafından etnik ayrımcılığı körüklemekle suçlandı. Yine de Pezeşkiyan'ın çizgisi net. O, İran'ın bütünlüğünü savunmakla birlikte etnik kimliklerin baskı altında tutulmasının da toplumsal barışı tehdit eden bir unsur olduğunu düşünüyor. Bu bakış açısı İran'daki çok uluslu yapının daha kapsayıcı bir anlayışla yeniden tanımlanması gerektiği yönündeki taleplerle örtüşüyor. Bu noktada İran'daki Türk nüfusunun yapısını anlamak, gelişmeleri daha iyi analiz edebilmek açısından kritik. İran'ın zengin etnik yapısı devlet yönetimine ve meclise de yansımış durumda. Nitekim şu anda devlet kadrolarında Türk asıllı bazı önemli isimler var. Az önce zikrettiğimiz gibi birinci sırada Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan yer alıyor. Pezeşkiyan aynı zamanda Tebriz milletvekili ve mecliste fraksiyon başkanı. Ayrıca mecliste yaklaşık 100'e yakın Türk asıllı milletvekilden oluşan bir grup var. Öne çıkan isimleri belirtelim. Nader Gazipur, Urmiye milletvekili. Mecliste Türk İşleri grubu içinde birinci başkan yardımcısı olarak görev yapan Gazipur, Pezeşkiyan'ın yanındaki en önemli isimlerden biri. Gazipur, Azerice'nin okullarda öğretilmesi ve Türkçü medyanın kurulması için önemli çabalar gösterdi. 40 milyonluk Türk halkına ulusal seviyede televizyon kanalı yok diyerek sık sık eşit hakları vurgulamıştı. İkinci başkan yardımcısı olan Reza Karimi de Erdebil bölgesi vekili.
Karimi, Azerbaycan Türklerinin kültürel ve dilsel haklarını parlamentoda savunan önemli isimlerden. Fraksiyon içindeki liderliği bu kimliğin siyasi platformda ses bulmasına yardımcı oldu. Reformist kimliğiyle hem Azerice hak taleplerinde hem de İran siyasetinde daha liberal bir çizginin savunulmasına katkı sağlayan bir siyasi figür. Hem etnik hem demokratik taleplerin hukuki ve siyasal zeminde tartışılmasına aracı oldu. 2016'da kurulan Türk Bölgeleri Fraksiyonunun sözcüsü olarak seçilen Zehra Sahi de önemli figürlerden biri. Cinsiyet eşitliği açısından önemli bir kadın siyasetçi olması, İslami Şura Meclisi gibi erkek egemen bir ortamda Azerbaycan Türk kadınlarının temsiline güç kattı. İran'ın etnik yapısı, ülkenin hem tarihsel gelişiminde hem de güncel siyasetinde son derece belirleyici bir unsur. Coğrafi olarak dağlık, engebeli ve birbirinden kopuk bölgelerden oluşan İran, bu yapısıyla farklı halkların tarih boyunca bir arada yaşadığı, ancak zaman zaman da gerilimlerin ortaya çıktığı bir mozaik gibi. Batı ve Kuzeybatı bölgelerinde yoğun olarak Türk nüfusu yaşar. Özellikle Güney Azerbaycan olarak anılan Tebriz, Erdebil, Zencan ve Urumiye gibi şehirlerde Azerbaycan Türkleri çoğunlukta. Bu bölge aynı zamanda İran'ın kültürel ve siyasi tarihinde etkin roller oynamış bir nüfusu barındırır. İran Türkleri sadece Azerilerle sınırlı değildir. Kaşkaylar, Türkmenler, Halaçlar ve Horasan bölgesindeki diğer Türk boyları da ülkenin doğusu ve güneyinde dağınık biçimde yaşamaktadır. Ülkenin merkezine ve güneyine doğru inildiğinde Fars nüfusu ağırlık kazanır. Şiraz, Kirman ve İsfahan gibi şehirler tarihsel olarak Fars kültürünün merkezleri olarak öne çıkar. Farslar İran'ın resmi dili olan Farsçayı konuşur ve siyasi bürokraside uzun yıllar boyunca merkezi rollerde bulunmuşlar. Bu da ülkenin kimlik siyasetinde Fars egemenliği pekiştiren bir yapı yaratmış. Ancak bu merkezi yapı zaman zaman diğer etnik kimlikleri baskılayan bir mekanizma haline gelmiş durumda. İran'ın batı ve güneybatı bölgelerinde Kürt ve Arap nüfus yoğunluğu dikkat çeker. Kirmanşah, Sine, Mahabat gibi batı şehirlerinde Kürtler yaşar ve bu topluluk tarihsel olarak kendi dilini, kimliğini ve siyasi taleplerini ısrarla koruyan bir yapıya sahip. Güneybatıda özellikle Huzistan bölgesinde Arap nüfus öne çıkar. Ahvaz ve çevresinde yaşayan bu topluluk Arap kimliğini hem dil hem de kültürel aidiyet bakımından güçlü biçimde taşır. Zaman zaman İran yönetimiyle gerginlikler yaşayan bu bölgedeki halk, ekonomik açıdan zengin petrol rezervlerinin ortasında yaşamalarına rağmen ciddi altyapı ve hizmet sorunlarıyla karşı karşıya. İran'ın doğusunda özellikle Sistan ve Belucistan eyaletinde Beluçlar yaşar. Bu Sünni topluluk hem mezhebi hem de etnik yapısıyla ülkenin genel yapısından ayrılır. Pakistan ve Afganistan sınırına yakın bu bölgede Beluç kimliği tarihsel olarak dışlanmışlık hissiyle şekillenmiş. Bu da zaman zaman ayrılıkçı ya da radikal akımların doğmasına zemin hazırladı. Aynı şekilde İran'ın kuzeydoğusunda, Meşet çevresinde ve daha doğusunda bazı Türkmen toplulukları bulunur. Bu topluluklarda hem etnik hem mezhebi farklılıklar taşıyarak ülkenin kimlik haritasına çeşitlilik katıyor. Bütün bu yapılar İran'ın sadece Fars kimliğine indirgenemeyecek kadar çok katmanlı bir toplumsal dokuya sahip olduğunu gösteriyor. Devletin bu farklılıklarla kurduğu ilişki zaman zaman kapsayıcı değil, dışlayıcı bir karakter taşıdığı için etnik kimlikler üzerinden şekillenen talepler İran siyasetinde her dönem etkili olmaya devam ediyor. Toplam nüfus yaklaşık 90 milyon civarında. Bu nüfusun 20 milyonunu ise Türkler oluşturuyor. İran'da başta İran Azerileri olmak üzere Türkmenler, Kaşkaylar, Horasan Türkleri, Halaçlar, Sungurlar, Ebiverdiler, Kazaklar ve Özbeklerden oluşan büyük bir Türk nüfusu var. Tahmini 20 milyon civarında olduğu kabul ediliyor. Bu da İran nüfusunun yaklaşık %16 veya 22'sine tekabül ediyor. Bu nüfusun büyük çoğunluğu İran'ın kuzeybatısındaki Güney Azerbaycan bölgesinde yaşıyor. Güney Azerbaycan, Tahran ve güney bölgeleri hariç İran'daki en büyük etnik gruplardan biri. Azeri Türklerinin bölgeye yerleşimi yüzyıllara dayanıyor. 11. yüzyılda Selçuklu Türklerinin İran'a göçleri ve bölgedeki Türkmen, Oğuz boylarının etkisi bu nüfusun temelini oluşturdu. 16. yüzyılda Safevi Devleti döneminde bölge İran'ın merkezi yönetimi altında güçlü bir Azeri etkisine sahip oldu. Bölgedeki Türk nüfusu tarih boyunca yerli halklarla karıştı. Ancak dil ve kültür olarak Türk kimliğini korumayı başardı.
başardı. Bölge verimli topraklara sahip olduğundan Azeri Türkleri arasında çiftçilik ve hayvancılık yaygın. Önemli ticari yollar üzerinde bulunan Azeri Türkleri arasında ticaret ve zanaatkarlık da yaygın. Azeri Türkleri Tebriz gibi büyük şehirlerde eğitim, kamu hizmetleri ve sanayi alanında da aktif. Azeri Türkleri günlük hayatta ana dillerinde konuşuyor, halk müziği, edebiyat ve geleneklerini yaşatıyor. Şu anda saldırıların hedefinde olan şehirlerden biri olan Tebriz, yaklaşık 1,6 ila 1,8 milyonluk nüfusuyla İran'ın en büyük şehirlerinden biri. Güney Azerbaycan'ın kültürel, tarihi ve ekonomik merkezi konumunda olan bu şehri sanayi, ticaret, nüfus ve kültür açısından Gaziantep'e benzetmek mümkün. İki şehir de kendi bölgesinde bir merkez işlevi görüyor. Yine Kürtlerin ve Türklerin yoğun olarak yaşadığı Urumiye, İran'ın en kalabalık şehirlerinden biri. 800 ila 900 bin nüfusuyla geniş hinterlandı ve burada yaşayanların muhafazakar yapısıyla bu şehri Konya'ya benzetmek mümkün. Aynı şekilde devrim muhafızları ordusu mensuplarının öldürüldüğü Zencan şehri de İran'ın kuzeybatısında stratejik bir konumda. İran'daki etnik çatlaklar yalnızca Azeri-Fars hattında değil. Urmiye Gölü çevresinde yıllardır süregelen Türk-Kürt gerilimleri de mevcut kriz ortamında yeniden alevlenebilir. Burada Türk ve Kürt nüfusu arasında yıllardır devam eden bazı sorunlar var. Etnik demografi mücadelesi, siyasi ve kültürel hak arayışları, ayrılıkçı hareketlerin varlığı, Urmiye Gölü'nün kuruması, bölgede tarım, göç, su paylaşımı gibi konularda sıkıntılara yol açtı. Azalan kaynaklar, etnik gruplar arasında ekonomik rekabeti ve yerel düzeyde gerilimleri artırdı. Bu mesele sadece yerel değil, aynı zamanda bölgesel dengeler ve İran iç siyasetiyle de yakından ilişkili. İsrail'in saldırısında Urmiye Gölü ve çevresi doğrudan hedefte değil, ancak saldırının boyutları genişlerse elbette o bölgedeki insanlarda da bazı gerilimleri tetikleyebilir. İran yönetimi bölgedeki etnik gruplara karşı sert kontrol uyguluyor. Bölgede istikrarı korumak için sıkı güvenlik önlemleri alıyor. Bu da ani kitlesel göçleri zorlaştırıyor. Azeri Türkler İran içinde güçlü etnik grup olarak köklü yerleşimlere sahipler ve bölgede sosyal dokuları sağlam. Büyük bir iç göç yaşanması İran devleti için istikrarsızlık riski doğurur. Buradaki nüfusun çoğu tarım, sanayi ve ticaretle uğraşıyor. Yerel bağları güçlü olduğu için zorunlu olmadıkça bölgeyi terk etme eğilimleri düşük. Saldırıların doğrudan etkilemediği bölgelerde bile dolaylı etkiler, özellikle göç gibi toplumsal hareketlilikler ihtimal dışı değil. Ancak savaşın doğrudan bölgeye sıçramaması halinde büyük bir göç dalgasının beklenmediğini söylemek mümkün. Yine de eğer İran'da gerilim çok büyür, iç çatışma veya ekonomik çöküş yaşanırsa, o zaman Azeri Türkleri de göç etme zemini oluşabilir. Ayrıca sınır komşusu Azerbaycan ve Türkiye'ye etnik bağlar nedeniyle göç eğilimi olabilir. Fakat bu ancak ciddi bir kriz senaryosunda mümkün. Bu noktada İran'ın iç dinamiklerine dair derinlemesine analizler, toplumsal reflekslerin ve olası senaryoların iyi okunmasını zorunlu kılıyor. İran'daki etnik yapılar, Türkiye-İran ilişkileri ve muhtemel bölgesel krizler sadece ülke içini değil, çevre coğrafyaları da yakından ilgilendiriyor. İran'da yaşayan Türk nüfus, ülkeyi kendilerine ait bir yapı olarak görüyor. İran Türkleri bu topraklara aidiyet hissediyor. İran'ı sahiplendiklerini ifade ediyor. Farslarla yaşanan gerginliklerin temelinde ise zaman zaman Türk kimliğinin İranilikten dışlanmaya çalışılması yatıyor. Ancak bu konuda homojen bir durumdan söz etmek güç. Çünkü topluluk içinde farklı yaklaşımlar ve siyasi eğilimler mevcut. Ayrıca İran'daki Türk varlığı yalnızca Azerilerle sınırlı değil. Kaşgaylar, Türkmenler ve Özbekler gibi birçok farklı Türk topluluğu da bu çeşitliliğin bir parçası. İran'da sistematik bir çöküş ya da enerji altyapısına yönelik büyük bir saldırı senaryosunda ülke içindeki etnik fay hatları harekete geçebilir. Bu tür bir durumda Türkiye'nin nasıl bir pozisyon alacağı kritik önem taşıyor. Örneğin Azerbaycan'ın İran'daki Türklere açık destek vermesi halinde Ankara'nın yaklaşımı belirleyici olacaktır. Aynı şekilde Huzistan'daki Arap nüfusun ayrılıkçı taleplerinin gündeme gelmesi durumunda da Türkiye hem siyasi hem askeri hem de insani düzeyde sınanabilir. Öte yandan İran'da şu an yaklaşık 3 ila 4 milyon arasında Afgan kökenli insan yaşıyor.
Büyük çoğunluğu kimliksiz olan bu kişilerin ülkeleriyle bağı oldukça zayıflamış durumda. İran devletinin çökmesi halinde bu kitlenin büyük bir kısmının Türkiye sınırına yönelmesi olasılık dışı değil. Devlet yapısı hala ayaktayken bile Afgan göçü ciddi bir sorun teşkil ederken böyle bir senaryoda yaşanabilecekler çok daha ağır olabilir. Güney Azerbaycan'daki Türk nüfus tarihsel olarak İran'ın entelektüel, askeri ve dini yapılarında güçlü bir rol oynamıştır. Tebriz gibi şehirler geçmişten bu yana önemli ilim merkezleri olmuş ve buralarda yetişen kadroların çoğu Türk kökenlidir. Devrim muhafızları bünyesindeki etkili oluşumlarda da Türklerin ağırlığı hissedilir. Örneğin Aşura Tugayı bu etkinin sembollerindendir. Türkler İran'ı bir Fars devleti olarak değil, kendi kurucu iradelerinin bir ürünü olarak görme eğilimindedir. Bu nedenle İran'ın geleceğinde de etkili ve kurucu roller üstlenmeleri olasıdır. Bu saldırılar İran içerisinde milli güvenlik kaygılarını artırdı ve rejimin tehdit algısını derinleştirdi. Böyle dönemlerde İran devleti geleneksel olarak içerideki ayrılıkçı ya da muhalif hareketleri bastırmak adına daha sert politikalar uygulama eğilimine yönelebilir. Bu ise etnik kimliklerin bastırılmasını, ana dil taleplerinin göz ardı edilmesini ve yerel gerilimlerin artmasını beraberinde getirebilir. Bu şekilde baskı mekanizmaları devreye girebilir. Dolayısıyla İsrail'in saldırıları İran için yalnızca askeri bir tehdit değil, toplumsal dokuyu çözebilecek derin bir fay hattı. Güney Azerbaycan'daki Türk nüfusu İran'ın hem kurucu unsuru hem de en etkili topluluklarından biri. Ancak kriz derinleştikçe bu topluluğun tavrı İran'ın geleceği için belirleyici olabilir. Zira İranlı Türkler İran'ı terk etmekten çok onu dönüştürmek isteyen bir mirasa sahip. Ancak devlet bu dengeyi koruyamazsa bu kez yalnızca bir etnik mesele değil, bölgesel güvenlik sorunu da doğabilir. Türkiye açısından da bu tablo son derece kritik. Hem göç riski hem de Türk dünyasıyla bağlar Türkiye'yi pasif izleyici olmaktan çıkmaya zorlayabilir. İran'daki her dalgalanma Türkiye'nin sınırlarını da etkileyen bir sarsıntı olarak geri dönebilir. Sonuç olarak bu saldırılar sadece bugünün meselesi değil. İran'daki etnik yapı, rejim istikrarı ve bölgesel dinamikler açısından tarihi bir dönüm noktası olabilir. Dolayısıyla bölgedeki hassas etnik dengelerin korunması İran'ın istikrarı açısından her zamankinden daha kritik bir mesele.